Katyn katliamı. Bir orman, binlerce kayıp ve yarım asır süren bir yalan. Tarihin en karanlık sırlarından birine hoş geldiniz. 1940 yılının bahar aylarıydı. Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetiyle yanıyordu. Ancak Polonya'nın Katyn ormanında işlenen korkunç bir suç, savaşı bile gölgede bırakacak bir vahşetti. Yaklaşık 22.000 Polonyalı asker, entelektüel ve sivil, Sovyet gizli polisi NKVD tarafından birer birer infaz edildi. Fakat bu sadece bir katliam değil, tarihin en büyük örtbaslarından biri olacaktı. Sovyetler, tam 50 yıl boyunca bu suçu inkar edecek ve suçu Nazilere atarak dünyanın gözünü boyayacaktı. 1939 yılında Almanya ve Sovyetler Birliği, Polonya'yı ikiye bölmek için gizli bir anlaşma yaptılar, Molotov-Ribbentrop Paktı. Polonya'nın batısını Almanya, doğusunu ise Sovyetler işgal etti. İşgalden sonra Sovyetler Birliği, Polonya ordusunun binlerce subayını ve entelektüelini esir aldı. Bu insanlar, ülkenin aydınları, askerleri, siyasetçileri, doktorları ve mühendisleriydi. Yani Polonya'nın geleceğini şekillendirecek beyinler. Fakat Sovyetler, bu insanları sadece esir tutmayı değil, onları ortadan kaldırmayı planlıyordu. Çünkü Polonya'nın aydınları, bir gün Sovyet işgaline karşı direnişin liderleri olabilirdi. 1940 yılında, Katyn ormanına götürülen Polonyalı esirler, sırayla infaz edilmeye başlandı. Her bir kurbanın başına tek bir kurşun sıkıldı. Sovyet gizli polisi NKVD, infazları dikkatle planlamıştı. Cesetler toplu mezarlara gömüldü, adeta tarihten silinmek istendiler. Ancak bu büyük vahşetin üstü uzun süre örtülü kalmayacaktı. Katyn ormanında olup bitenler, 1943 yılında Naziler tarafından keşfedildi. Naziler, bölgede yaptıkları kazılarda toplu mezarları buldular ve dünya kamuoyuna duyurdular. Ancak o dönem dünya, Nazi propagandasının bir parçası olduğunu düşündü ve bu vahşetin sorumlusunun Sovyetler değil, Naziler olduğuna inandı. Sovyetler ise bu yalanı güçlendirdi ve suçu Almanya'ya attı. Katyn katliamının ortaya çıkması, Sovyetler için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Stalin, bu katliamın üzerini kapatmak için geniş bir propaganda kampanyası başlattı. Sovyet yetkililer, uluslararası alanda suçu sürekli olarak Nazilere yıkmaya çalıştı. Hatta bu yalan, Sovyetlerin müttefikleri olan İngiltere ve Amerika tarafından da uzun yıllar boyunca kabul edildi. Soğuk Savaş döneminde, Katyn meselesi siyasi bir oyun haline geldi ve Sovyetlerin gücü, bu gerçeği 1990'lara kadar örtbas etmeyi başardı. Ancak, tarih her zaman gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlar. 1990 yılında, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, gizli belgeler de açığa çıkmaya başladı. Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov, sonunda gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Sovyetlerin Katyn katliamından sorumlu olduğunu itiraf etti. Bu, yarım asır boyunca sürdürülen bir yalanın sonu anlamına geliyordu. Gerçek açığa çıktığında dünya şok oldu. Sovyetler Birliği'nin bu kanlı suçu, insanlık tarihinin en karanlık anılarından biri olarak yerini aldı. Bugün Katyn, sadece bir katliamın değil, adaletin, gerçeklerin ve insanlık tarihinin trajik bir yansıması olarak hatırlanıyor. Polonya ve Rusya arasındaki bu acı olay, hala siyasi tartışmalara ve diplomatik gerilimlere neden oluyor. Ancak Katyn'de hayatını kaybeden binlerce masum insan, tarihin adaleti önünde asla unutulmadı. Onların anısı, her yıl törenlerle ve anıtlarla yaşatılıyor. Katyn, tarihin asla unutulmayacak karanlık bir sayfası. Gerçeği saklamaya çalışsalar bile, adalet her zaman er ya da geç ortaya çıkar. Bugün bu katliamı hatırlamak, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için bir hatırlatma. Tarihe dair daha fazla karanlık sayfa keşfetmek için bizi takip etmeyi unutmayın.